Selam, burası The Yatak Book Club. Komiser Montalbano serisinin 3. kitabı olan Yemek Hırsızı'nı bitirdim. Artık rahatça incelemeye geçebiliriz. Ama en başta size şunu söyleyeceğim. İkinci kitap vardı, Terrakota Köpek, hatırlarsınız. Bu kitabın önemli bir eşik olduğunu belirtmiştim size. Ama Yemek Hırsızı bence Montalbano'nun karakterinin insani yönüne ışık tutması açısından önemli bir kitap olmuş. İlk iki kitapta Montalbano'yu gözlemledik çünkü. Nasıl bir komiser, nasıl bir insan, nasıl bir Sicilyalı olduğunu çözmeye çalıştık. Ama bu kitapta artık bence Camilleri birazcık daha rahat. İşte Montalbano size emanet arkadaşlar. Siz onu çözümleyin. Ben işte yavaştan hikayemi anlatmaya başlıyorum diyor bence. Mekanları çoğaltıyor, yan karakterleri büyütüyor. Yani serideki hikayeleri daha da katmanlı bir yere taşımaya başlıyor. İşte bu yüzden bu kitap bana açıkçası ya tamam artık Montalbano benim adamım oldu hissiyatını verdi. Yani ben artık bu adamın serilerinin hepsini okurum. Hissiyatı artık bu kitaptan sonra bana geldi diyebilirim. Şimdi hemen klasik kitapla ilgili yine küçük bilgilerimizi verelim. Kitap yine 1996 yılında yayınlanmış. Orijinal ismi Il Ladro di Merendine. Türkçe'de yemek hırsızı olarak çevrilmiş. Merendine aslında İtalya'da çocukların kahvaltıda ya da öğle yemeği öncesine yediği küçük atıştırmalıklar. Bizde birebir bir karşılığı yok bunun. O yüzden yemek olarak çevrilmesi bence oldukça makul olmuş. Şimdi artık kitaba da bir giriş yapalım ufaktan, bunlardan da bahsettiysek. Kitap Montalbano'nun tersine uyandığı bir sabaha başlıyor. Yani anlıyoruz o açılıştan, gayet sinirli uyanıyor. İşte karakoldan Caterella onu arıyor. İşte diyor ki Tunuslu bir adamın işte içinde bulunduğu bir tane balıkçı teknesi vurulmuş uluslararası sularda. Biri de hayatını kaybetmiş. Şimdi bunu Montalbano duyuyor. Tabii diyor ki yani ne alaka diyor bizle. Hani bu niye beni bunun için aradın? Tekne tabii oradaki en yakın liman olan Vigata'ya gelmiş. Dosya o yüzden onlara kalmış. Ama tabii Montalbano şimdi uluslararası sular bilmem ne duyunca çok uğraşmak istemiyor onunla. Başka biri itelemeye çalışıyor ilk başta. Hemen niye kabul ettik bu dosyayı falan bilmem ne diye. Telefonda bir küfür kıyamet başlıyor. İşte polis merkezine gidiyor. Bu dosyayı bir yere itelemeye çalışırken bir tane yakınlarda bir apartman var. O apartmanın asansöründe ölü bulunan bir adam var. İsmi La Pecora. Bu bir önemli bir iş adamı. Yine bunun davası piyasaya çıkıyor. Şimdi adam Montalbano tabii ki de bu Tunuslu adamın davasına kaçmak istediği için La Pecora davasına gidiyor. Olay yerinin dönüşünde de bir başka bir olayın içinde kendisini buluyor. Apartmanın çevresinde bulunan çocukların atıştırmalıklarını çalan bir çocukla ilgili ihbar geliyor. Şimdi ben de okurken dedim ki ya arkadaş bu ne dedim? 3 tane konu bir yerde mi birleşecek? Ne oluyor dedim, bir anda üst üste geldi bu mevzu yani. Tunus'ta da işte ölen bir tane yaşlı bir iş adamı, bir de bu çocuk, ya bununla ilgili ne olacak dedim. Ama yani Camille'leri o kadar güzel ve yavaş bir şekilde katmanlıyor ki ben sadece bu noktada, söylediğim noktada düşündüm ama sonra çözmeyi bırakıp sadece kendimi okumanın akışına bıraktım açıkçası. Bu ne olacak? Bu nerede katmanlanacak? Ne olacak? Hiç oralara takılmadım. Ben okumaya devam ettim. Bir de şimdi bununla beraber 3. kitabı da okumuş olduğum için artık ben bu kitabın sonunda hem yazım tarzına, işte esprilerine ve karakterlere ben artık iyice alıştım. Az önce de belirtmiştim, artık Camille'leri Montalbano artık sizin kardeşim, ben şimdi kendi işimi yapacağım diyor ve tabii ki de en iyi bildiği şeyi yapıyor. Bize yine Sicilya kültürünü yavaş yavaş anlatmaya başlıyor. Şimdi ben yine kitabı okurken benim yine irili ufaklı bir şeyler dikkatimi çekti. Mekan isimleri artık artmaya başlıyor kitapta. Yani böyle işte bilmem ne kasabası, şu kasabası, şu sokak bilmem ne, benim artık böyle bir meraklandırmaya başladı. Buralar nereler acaba diye. Ben de hani hem kendi gözümde canlansın hem de sizin gözünüzde canlansın diye böyle küçük bir araştırma yaptım kitap sonrası. Bundan daha önce bahsetmiştim. Vigata aslında kurgu bir yer. Camilleri bir röportajda diyor ki çünkü aslında diyor tamam Vigata Porto Empedocle diyor benim yaşadığım yer. Ama diyor burası 18 bin nüfuslu bir yer. Yani burası Chicago değil ki bu kadar cinayeti kaldırsın. O yüzden ben de hayali bir isim kullandım. O yüzden de Vigata aslında hayali bir yerdir diye anlatıyor. Orasıyla ilgili bir sıkıntı yok. Ama böyle kitabın bir noktasında Villa Setta diye bir yerden bahsediyor. Burayı da şöyle bahsediyor. Diyor ki işte Villa Setta Vigata ile Monteluzzo arasında işte yolun iki tarafına dizilmiş 20 tane kulübede oluşan bir yerde eskiden diyor.
Şimdi bu betimleme böyle beni aldı, böyle beni bir kurcaladı, haritaya bakmaya itti açıkçası. Sonra da şöyle bir şey düşündüm. Vigata adamillerinin dediği gibi Porto Empedocle olabilir. Monteluzzo da Agrigento gibi duruyor. Çünkü haritaya baktığınızda da öyle gözüküyor. Bu benim tamamıyla kendi gözlemim. Ben buraya zaten bir yerlere haritaya da koyacağım bulduğum. Yani herhangi bir yerde teyit edilmiş bir şey değil. Bu betimlemeye bakarak bunu buldum. Bir de bu eşleşmeyi destekleyen bir tane daha bir şey var. Balıkçının bulunduğu bir yer geçiyor. Mazara del Vallo diye. Bu detayda bu eşleşmeyi destekliyor. Çünkü Porto Empedocle'de de bir liman var. Bu da Mazara del Vallo'ya yakın bir liman. O yüzden orada da diyor çünkü en yakın liman Vigata'ydı. O yüzden buraya geldiler diye anlatıyor. Bir de sevgilisi biliyorsunuz Livia. O da Cenova'da yaşıyor. Onu da şimdi göstereceğim haritadaki yerini. Sicilya'ya gelirken Punta Raisi havalimanı var Palermo'da. Onu kullanıyor. Oradan da bayağı araba yolculuğu yapıyor böyle. Çünkü kıtanın ucuna gidiyor neredeyse. Palermo'nun bir ucundan. Bunu da belirteyim. Yani Cenova'yla Palermo arası da uçakla 1,5 saat. Şimdi kitabın bazı yerlerini okurken böyle çok iştahımın açıldığı yerler oldu. Çünkü ya bu kadar mı yemek anlatılır? Yani gerçekten bazı yerlerde ciddi söylüyorum acıktım. Böyle kitabı kapatıp boş boş dolaba baktım yani. Camilleri yemekle ilgili duyguyu o kadar iyi geçiriyor ki yani adam yemekten bahsetmiyor. Yemeği yerkenki hissi geçiriyor bize. Yani biz de bence Türkler olarak bu hissi çok iyi anlıyoruz. Çünkü bence birçok kişi yemek için yaşıyor. Yani yaşamak için yemiyor, yemek için yaşıyor. O yüzden ben bu hissiyatı çok alıyorum okurken. Montalbano'nun aşırı çok sevdiği yemek varmış. İşte şunu seviyorum, bunu seviyorum. Yeri geldikçe sürekli söylüyor. Yani hepsini bebeği gibi seviyor. Bunun hiçbirini ayırmıyor neredeyse. Ama ben şunu düşünüyorum. Tamam bu kadar yemek bahsetmesi farklı bir şey. Burada Camilleri bize bilinçli bir örüntü sunuyor. Yani yemeği işte karakteri daha iyi tanımamız için bize bir araç olarak kullanıyor. Çünkü aslında düşündüğünüzde yemek yemek çok insani bir şey. Yani sadece kitap okurken olayı çözen bir adam okumak çok zor. Biz aslında Camille'leri burada yemeği kullanarak onu daha da insanileştirerek bize karşı daha da kitabı okumasını kolaylaştırıyor diye düşünüyorum. Çünkü Montalbano için kitabı okurken yemek yemek sadece yemek yemek fiili olarak gözükmüyor. İşte o esnada yemeği sevdiği için anda kalıyor, sakinleşiyor iyi bir yemek yediği zaman ve o yemeği yerken rasyonel düşünmeye başlıyor aslında. Ne yediğiyle nasıl biri olduğunu da gösteriyor. İşte gösterişli böyle şef işi tabaklardan hoşlanmıyor. Adam ev yemeği seviyor. Yani bu kadar basit ve net bir adam. O yüzden çözümlemeleri de aslında basit ve net. Bir de çok önemli bir detay var. Montalbano'nun düşünme anları genellikle iki zamanda oluyor kitap içerisinde. Ya yalnızken çok iyi düşünüyor ya da yemek yerken çok iyi düşünüyor. Kafası o zaman açılıyor adamın. Yani böyle bir tabak yemeğin başında böyle yemeğini yerken böyle yavaş yavaş zihninde bu olaylarla ilgili şey, gün içerisinde ne yaşadıysa, ne karar verecekse, davayla ilgili bir şey varsa onu yemek anında sindirip çözümlendiriyor birçok noktada. Yani sanki böyle zihnini o esnada böyle tartıyor tekrardan bütün yaşanan olayları. Yani ben de açıkçası bu yemek sahnelerinin bir tek Camilleri üzerinde değil birçok polisiyede var bu. Bence polisiye akışının böyle süs olduğunu düşünmüyorum. Bence tamamıyla bilinçli bir yavaşlatma oluyor kitapta. Yani sürekli böyle haldır haldır oraya gittik, şu cinayete gittik bilmem ne böyle kitap okuyamayız. Bizi aralarda es vererek, bize bir mola vererek bizi sakinleştiriyor aslında yazarlar. Biz de kitapta yemekle ilgili sahneleri okurken biz de Montalbano ile beraber oturup sanki yemek yiyormuş gibi. Ya biz de ne oluyor kardeşim bu olaylar nasıl çözülecek diye biz de düşünüyoruz gibi bir ortam yaratıyor bize. Ya böyle gerçekten bir de kitabın birçok yerinde yemek muhabbeti var. İşte evde yemek, işte restoranda yemek, işte bir arkadaşının ziyarete gidiyor orada yemek. Yani burada küçük küçük molalar alıyoruz biz kitabı okurken. Bir de Camilleri sadece işte yemek yedim, şunu yedim, bunu yedim diye anlatmıyor bize. İşte orada yemeği kullanıyor, yemek masasındaki betimlemelerini kullanıyor. O sofrada bize bir Sicilya atmosferi yaratıyor. Yine bize kültürüne götürüyor aslında. Ya bu da başta dediğim yere geleceğim. Karaktere daha da yakınlaşmamızı sağlıyor. Ona böyle kızdığımız noktalar da olsa böyle sahneler araya girdiğinde ya diyorsun o adam da tatlı adam ya aslında yemeği de seviyor falana dönüyor biraz. Yani ben Camilleri'nin klasik bir polisi yazar denilip hafife alınmasını istemiyorum. Böyle bir adam olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok güçlü. Yani hem kitabı hem de bu kitap üzerinden yapılan diziler sayesinde hani Sicilya'da Montalbano yemek turları diye turlar yapılıyor. Yani artık hani dizinin çekildiği yerleri falan geçtim. Adam işte dizide nerelerde yemek yemiş de kitaplarda ne yemek tarifleri verilmiş. Bunlar düşünülerek bir yemek turları bile oluşturulmuş.
Hatta Montalbano'nun yemekleri üzerine yazılmış bir kitap bile var. Onunla ilgili görseli de koyalım. Belki dikkatini çeken olur. Orada kitaptaki tarifler veya işte o yemeği niye sevdiğine dair böyle güzel bir kurgu yaratılmış. Ben de bunu daha sonra okumayı düşünüyorum. Şimdi kitabı okudunuz. Yemekleri de böyle birkaçını araştırdınız. Böyle birazcık bir baktınız. Bir de böyle yemeklerin içerisindeki malzemelere baktıysanız böyle bir kabaca araştırdığınızda yemeği. Yemeklerde işte peynir var, tahıl var, sebze var, et var vesaire. Bunları düşündüğünüzde bizde de aynı şekilde geçer. Bizde de çok fazla şey var sonuçta. Malzeme çeşitliliği var. Burada Camilleri ve Sicilya'ya dönersek, onların özelinde düşünürsek burada aslında Sicilya'nın kadim ve katmanlı kültürünü de bize gösteriyor. Yani şimdi böyle düşününce acaba dedim bu Sicilya'nın işte en iyi dönemlerinden, en kozmopolit olduğu dönemlerden var mıdır bir bilgi diye araştırdığımda Sicilya'da işte 12. yüzyılda kendilerinin çok kozmopolit dönemleri olmuş. İşte Sicilya'da o esnada işte çok dilli, çok kültürlü bir dönemleri varmış. Hatta bu araştırmayı yaparken otomatik olarak zaten buna yönlendiriyor durum. Palermo'da işte yapılara baktığımızda kubbeler İslam dünyasına ait, iç mozaikler Bizans'a ait, mimari dil de Avrupa'daki Viking kökenli Normanların olduğunu söylüyorlar. Yani bu sentez de o zamanlar Avrupa'da tekti diye söyleniyor. Böyle anlatılıyor yaptığım araştırmalarda. Kamilleri böyle düşündüğünüz zaman size sıkıcı yoldan da bir tarih anlatmıyor arkadaşlar baktığınızda. Bu adam bize ders vermiyor. Yani işi bu değil çünkü. Bize yazar olarak şovunu yapıyor. Böyle bir tabak yemeğin içerisine araştırıyorsun. Bak sana Sicilya tarihini öğretiyor yavaştan böyle. Bir küçük bir bilgin oluyor en azından. Belki bunu dinledin. Sen de Palermo'ya gittin olabilir. Gördüğünde baktın ki bak böyle bir şey vardı. Buradan bir oturup araştırma yaparsın. Yani bunlar çok güzel şeyler bence. Yazar gerçekten iyi bir eser verdiğinde bizi bir yerden bir yere alıp götürüyor yani. Arkadaşlar Camilleri de sizi alıyor Sicilya'da bir noktadan bir noktaya götürüyor. Yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Kitabı da şöyle bir toparlayayım. İtalya'nın tarihine gittiğim için biraz dağıldım. Bence Yemek Hırsızı ikinci kitaptaki heyecanı böyle bir adım daha bizi yukarı taşıdı. Sadece bunu olay örgüsüyle yapmadı artık. İşte bu kitapta çok net bir şey gösterdi. Montalbano bize karşı kullandı ve Sicilya'ya dair anlatmak istediklerini anlatmaya başladı artık iyice. Yemekleri, kültürü yavaş yavaş artık bizi işliyor Montalbano. Ben bu konuda artık emin oldum. Bir de bu kitapla şunu anladım. Biz Montalbano'ya yalnızca suç çözmeyeceğiz. Yani sadece dava kapatmayacağız. İşte onun yemekle kurduğu ilişkiyle, işte ileride karşılaşacağımız başka Montalbano'nun hassasiyetleriyle, açıklarıyla hem kendi hafızasına hem de Sicilya'nın hafızasına bence bir yolculuk yapacağız, o kesin. Çünkü kitapların özetlerine baktığımda da böyle muhakkak yine Sicilya ve Montalbano bir bağlantı asla kopmuyor. Muhakkak bir bağlantıları var aralarında. Ve şöyle bir şey var. Çok aşırı spoiler vermek istemiyorum. Kitapta Montalbano çok insanların kalbini çalacak bir hareket yapıyor. Çünkü Yemek Hırsızı'nda çalınan şey sadece yemek değil. Aslında bir çocukla ilgili orada bir metafor yapıyor. Çocuğun hayattaki payına düşen bir durumla alakalı bize bir metafor yapıyor. Montalbano böyle bir noktada komiser gibi mi davransa yoksa bir insan gibi mi davransa böyle iki durumun arasında kalıyor. Ve belki de hani ilk kez çocuğa dokunacak böyle bir şey yapıyor ve karakterindeki bir boşluğu değerlendiriyor böylece. Bir çocuğa yaptığı bir hareketle kendi karakterindeki bir boşluğu görüyoruz ilk defa. Yani normalde Montalbano'nun çok özel hayatıyla ilgili bir şey okumuyoruz kitapta. Annesi, babası şöyleymiş, böyleymiş, böyle bir detay vermiyor. Ama bu kitapta işte böyle sonunda böyle bir şey yakalatıyor bize. Onun demek ki böyle bir sıkıntısı varmış geçmişe dayalı. Onu görüyoruz. Yani Montalbano şimdi kime neye kucak açıyor artık orasını ben size bırakıyorum. Öğrenmek istiyorsanız kitabı okursunuz veya gelin yorumlarda konuşalım. Neymiş bir değerlendirelim. Bir yorumunuz varsa ya biz spoiler almak istiyoruz. Sen bize artık böyle anlat. Yani biz ben kitaptan keyif aldım ama ben okumak istemiyorum. Ben spoiler yemek istiyorum diyorsanız ben ona göre birazcık daha şekillendirme yapayım. Ama ben bu kitabı okuyacağım kardeşim. Çok spoiler verme. Bu ton iyi diyorsanız ben oradan devam da ederim. Ama şu kitabı okuyup da başlayanlar varsa artık böyle bir gaza gelip gelin gerçekten bir konuşalım. Bu düşündüğüm şeyleri siz de mi düşünüyorsunuz? Siz de böyle kitabı kapattıktan sonra bir sürü şey araştırma yaptınız mı? Böyle bir fikir çarpıştırması yapalım kendi aramızda. Like, abone artık şu an için böyle bunları söyleyip sizi sıkmak istemiyorum. Ben yorumlarda etkileşim yapıp kitaplarla ilgili sizden daha çok bilgi almak istiyorum. O yüzden bir sonraki kitap videomuzda görüşmek üzere. Arrivederci e grazie.